Herkese merhaba sevgili tatil kafa dostları. Sevgili dostum rehber Murat İşçi ile birlikte 2022 Aralık ayında bir hayalimizin peşinden yola çıkarak İstanbul'dan önce Oslo'ya ardından da Tromsø'ye hareket ettik. Kış aylarında 24 saat gecenin yaşandığı Tromsø'de orkaları ve kambur balinaları görmek için bir tura katıldık. Şimdi sizleri 8 saat süren bu harika yolculukla baş başa bırakıyorum. Günaydın sevgili dostlar. Tromsø'de saat 7.30 ve şimdi size bahsettiğim tekneyle balinaları, orkaları görmeye tura çıkacağız. Bu gördüğünüz sırada geziye katılma sırası. Sevgili dostlar, teknede 150 kişi var. Şu anda üst katı da var bu teknenin. Şu anda rehberimiz turla ilgili bilgileri bize aktarıyor. Evet. Tromsø limanından hareket ettik. Balinaları görmeye gidiyoruz. Şöyle bir risk varmış, ondan bahsettiler. Yani bugün biraz dalgalıymış. Bir noktaya kadar gideceğiz. Eğer dalga çıkarsa o bölgede geri döneceğiz. O yüzden bizim için dua edin de dalga çıkmasın, rahatça o bölgeyi geçelim. It's mainly just where that red dot is on the screen now. This is the crossing, but we're still just, oh, it could be good, but that would be fantastic. Guys upstairs, you're not going to be able to see this, but we will come up in just a few minutes and show you as Sevgili dostlar, teknede dışarıya çıktık. Yolculuğumuz devam ediyor. Size biraz tekneyi de göstermek istedim. Şöyle bir teknedeyiz. Saat 8.30'da Tromsø limanından hareket ettik. Balinaları izlemeye gidiyoruz sevgili dostlar. Yol üzerinde muhteşem manzaralar var. Evet sevgili dostlar, teknede şimdi dalga çıkmaya başladı. Bizi uyarmışlardı, bir bölgeye gideceğiz ve dalgalar olabilir diye. Şu vakte kadar, yani yaklaşık 2 saat boyunca hiç dalga yoktu, ancak şimdi ufak ufak dalga başladı. Bu orkalara yaklaştığımız anlamına da geliyor olabilir. Şu anda teknenin üst bölgesindeyim ve bu anları sizler için de çekiyorum. The trio under the four that you can see, those are common finwhale, humpback whale, and orca. Okay, so that's a piece of. And that blue can be very high. Taking for example the blue whale. Blue whale is the biggest animal with vertebrates.
Norveç seyahatimizin ikinci gününde Tromsø'den yola çıktık. Tromsø bu arada dünya üzerinde en kuzeyde yer alan şehir olarak bilinmekte ve Kuzey Kutup Dairesi'nde yer almakta. Tromsø'den yola çıktıktan sonra yaklaşık 4 saatlik bir gemi yolculuğunun ardından Norveç denizine vardık ve orkaları bir de kambur balinaları göreceğiz burada. Şu an tam karşımızda Norveç'in en kuzeyinde yer alan ada takımlarını görmekteyiz. Bu noktadan itibaren artık kış ayları içerisinde özellikle Kasım ve Aralık aylarında sardalyaları takip eden orkaları bulmak için gemiler buraya kadar gelmekte ve burada kambur balinaları ve orkaları göreceğiz. Durumumuz gerçekten de oldukça ilgi çekici. Burada olmaktan çok keyif alıyoruz. But of course, you might gonna be all outside and you're not gonna be at the same place where the one that is speaking is. Teknemiz yavaşladı. Balinaların bulunduğu noktaya geldik sanırım. Heyecanla bekliyoruz. Difficult to tell from the flow in this. Burada hafif kar yağışı da başladı. Saat 2 yönüne doğru bakmamızı istediler. Orada kambur balinaların olduğu söylendi. Şimdi o yöne doğru gidiyoruz. Evet. Müthiş bir takla geldi. Evet şurada. Wow. Wow. Still jumping around at 3 o'clock. Çok iyiydi be. This is Gördün mü really Murat? amazing. You can see all of us that we've been doing this every single day for years and Evet. Daha çok görmeye başladık. Jumping again between 1 and 2 Şu o'clock. anda herkes balinaları izliyor. Evet. Evet. Karşı yönde balinalar. okay, so the whale, even though we are right in the middle of the snowstorm, Sevgili dostlar, saat 10.30'da hava aydınlandı. Fakat bu aydınlık bu kadar oldu ve sadece 2 saat sürdü. Balinaların yanına gittiğimizde kar yağışı başladı ve hava tekrar kararmaya başladı. Görüş de düştü. Çok fazla da balinalara yaklaşamadık. Orkaları da göremedik sevgili dostlar. Çünkü orkalarda ya Kasım ya da Şubat sonuna doğru daha fazla o bölgede görülüyormuş. Bizler bu turda sadece kambur balinaları görebildik. Sevgili dostlar, muhteşem manzaralar görüp balinaları da gözlemlediğimiz bu turu biz çok sevdik. Ancak turun bir de dönüşü vardı. Bunu da sizlere anlatmak istiyorum. Dönüş oldukça maceralıydı. Evet, giderken 2 saatlik o dalgalarla boğuşmayı bir şekilde
Belki de balinaları görecek olmanın verdiği heyecanla açtık, ancak dönüş oldukça sıkıntılıydı. Yoğun bir dalgayla döndük ve tekne bayağı salladı. Sallamasıyla birlikte tabii ki bizler de oldukça zor anlar yaşadık. Teknede bir ara dışarı çıktığımda yani neredeyse herkes yerdeydi. Çoğu kişinin midesi tabii bulanmıştı. Benim de midem bulandı. Tabii Murat şimdi burada olsa durumu da size daha iyi anlatabilir. Yolun bir kısmını uyuyarak geçirdik çünkü 4 saat gidiş, 4 saatte dönüş olarak bu turu gerçekleştirdik. Ama yine de harika bir turdu. Yine çıkmak isterim, yine gitmek isterim. Sizleri de bu şekilde bilgilendirmek istedim sevgili dostlar. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.